Gün geçmiyor ki Ayasofya ile alakalı bir tartışma yeniden alevleniyor olmasın. Hem Türkiye üzerinde hem de dünya üzerinde Ayasofya'nın ibadete açılması üzerinden durmadan insanlar tartışıyor ve birbirlerine giriyorlar. Ayasofya yeryüzünde bu kadar devasa boyu ile tüm orijinaliyle günümüze gelmiş en ender tarihi eserlerden bir tanesi. Ve tabii ki farklı inançlara, fikirlere, toplumlara hizmet etmesi dolayısıyla bu tartışmaların sonu gelecek gibi değil. Önemli olan aklı selimle bu muhteşem yapıyla alakalı ve bize hitap eden değerleriyle onu gelecek insanlığa, toplumlara sapasağlam sunabilmek. Ayasofya hakkında geçtiğimiz haftalarda ana imparatorluk kapısı üzerindeki tahribattan bir tartışma alevlenmişti. Bu kez de mermer su teknesinin pirinç kapağı ile alakalı bir tartışma bu kez yine insanları birbirine düşürmüş oldu. Bu tartışmaların sonu gelmez, ben size söyleyeyim. Çünkü yapı çok kıymetli bir yapı. Yapı üzerinde herkesin kendine göre bir emeli var, hevesi var, hedefi var. Sadece Türkiye içindeki insanlarımız değil, dünya üzerindeki toplumlar ve insanlar üzerinde. O zaman yapılacak bir tek şey var. Bu yapı bütün bir insanlığın eseri olarak içindeki her şeyiyle, putperest pagan Roma'sıyla, Hristiyan Roma'sıyla, Osmanlısıyla, içindeki bütün değerler ve tarihi eserleriyle korunmalı ve kollanmalı. Peki bu nasıl sağlanacak? İşte ben bu videoda öncelikle çok merak ettiğiniz su teknesi ve kapağındaki tahribat nedir ne değildir? Tüm netliğiyle önce size bunu anlatacağım. Arkasından Ayasofya'daki tarihi eserlerin başına neler gelebilir? Gelmemesi için neler yapılmalıdır? Bakın oraya devamlı giden bir insanım. Orada vazife yapan din adamları olsun, polisler olsun, diğer güvenlik görevlileri olsun, hemen çoğuyla dirsek temasında bulunan bir insanım. 25 yıldır A'dan Z'ye yapıyı taşına tuğlasına kadar takip eden bir insanım. Ayasofya için çözüm yolları sunacağım. Ne yapmalıyız? Bugüne kadar ne yapıldı? Bugün ne yapılıyor? Bundan sonra en doğru şekilde ne yapılmalı? Ne yapılırsa Ayasofya Camii korunur, kollanır ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmış olur. Hadi başlayalım. Öncelikle şu su haznesiyle bir başlayalım. Çünkü tahmin ediyorum birçoğunuz bunu merak ediyor. Su haznesi nedir? Ne işe yarar? Üzerinde bir yazı var. Burada ne yazmaktadır? Ayasofya Camii içine ne zaman konulmuştur? Ve işte 24 Nisan'da çekilmiş bir fotoğraf var. O fotoğrafta kapakta bir tahribat gözüküyor. Bu tahribat yeni bir tahribat mıdır? Eski bir tahribat mıdır? Önce buradan başlayalım. Sonra devam eden kısımlarda merak ettiğimiz diğer konulara tek tek değineceğiz. Şimdi tarihte camiler başta olmak üzere yolcuların, insanların böyle gelip geçtiği yerlere hararetlerini gidermeleri için su tekneleri konulurdu. Bu bir adetti. Mesela Edirne Kapı'daki o meşhur surların, Edirne Kapısı'nın tahribatıyla alakalı geçtiğimiz aylarda bir video yapmıştım ben. Kapı berbat durumda, sarhoşların yatağı oldu falan diye. O videoyu yaparken kapının içerisinde 2 tane su kökü göstermiştim. Bildiğiniz taş oyulmuş, önüne böyle kurnalar konulmuş. Ben aylar önce burada bir yayın yaptım. Bu daha yeni çatlamıştı. Yine su kökü. Burada nöbet bekleyen Yeniçeriler bu kökleri dolduruyorlardı. Uçlarında çeşme kurna yerleri var. Burası İstanbul'a insanların girdiği çıktığı yer. Kervanlar giriyor çıkıyor. Burası çok ciddi bir sirkülasyon var tarihte. Tabi yoldan gelen insanlar ne olur? 1. Kirli olur. 2. Tozlu, susuz olur. Buradan su içiyorlar. Nöbet bekleyen Yeniçeriler bunları dolduruyorlardı devamlı. Soğuk ve dolu tutuyorlardı. Çatlamıştı, bakın bu gidiyor dedim, şimdi kırılmış. Yani biz yok Osmanlı'yı seviyoruz, Osmanlı'yı beğeniyoruz, ecdat diyoruz. Ya geçin bunları. Sen Fatih'in atıyla şehri fethettiği kapıya böyle bakıyorsan kimse ben Osmanlı'yı seviyorum ve Osmanlı'nın peşindeyim bana demesin. Kapılarda tabii Yeniçeriler bekliyor. Şehrin sur kapılarında. Ve o kapılardan da tabii insanlar girip çıkıyor durmadan. Dışarıdan kervanlarla geliyorlar. Yoldan gelen 1 yorgun oluyor. 2 kirlenmiş oluyor. 3 susuz ve aç oluyor. Yoldan geçerken insanın en çok istediği şey su olduğu için su içmek istiyor. Ondan dolayı
şehirlerin sur kapılarının içlerine su künkleri konulur. Kapı görevlileri bunları mütemadiyen doldurur, tazeler, gelip geçen su içer ve orada eli emeği geçenlere dua ederler. Aynen bunun gibi cami içinde de vardır. Şimdi camiye girdiniz, abdestinizi aldınız. Olur ya, ibadet ederken bir hararet basar, bir susuzluk söz konusu olur. Gidermek istersiniz. Onun için birçok camide, genelde camilerin avlularında öyle büyük mermer künklerin ya da cami içindeki küplerin içerisinde su hazneleri vardır. Eskiden daha çok vardı. Şimdi az sayıda olan muhafaza edilmekte. Ayasofya içinde 3. Murat döneminde Mimar Sinan tarafından Pergamon harabelerinden, Asklepion'dan getirilen 2 büyük su küpü dışında bir de Sultan 3. Selim'in saltanatının 4. yılında 1789'da tahta geçmişti. 1793 yılında Ayasofya Camii içine konulan mermer bir küp var. İşte şöyle büyüklükte bir şey. Mermer bir küp. Cevahir Ağa adında, üzerinde şöyle yazıyor: Yeni Saray'da baş kapı oğlanı Muhammed Cevahir Ağa'nın vakfıdır diye yazıyor. Demek ki neymiş? Yeni Saray dediğine Sarayı Cedid, yani Topkapı Sarayı. Eski saray Bayezid'deki Sarayı Atik. Yeni Saray'da, Topkapı Sarayı'nda kapı ağalığı yapıyormuş. Muhammed Cevahir isminde bir ağa ne yapmış? Kendi parasından ayırmış etmiş. Bir mermer taş ustasına bir küp yaptırmış. Ayasofya'nın neresine? Tam giriş kapısının kenarına, bak çok önemlidir. Giriş kapısının kenarına ne konuluyor? Dışarıdan gelen, yoldan gelen, susuzluk durumu olan bir insan hemen daha kapının kenarında, onun içine konulan su da olabilir, özel günlerde şerbet de olabilir. Ayasofya'ya girenler, çıkanlar, içeride ibadet edenler, ibadet ederken hararet basanlar istifade etsin. Biz de manen bizim sevap haznemize bunun karşılığı yazılsın arzu etmiş. Yani bir vakıf yapmış orada bir mermer su küpüyle beraber. Bu tarz su hazneleri bizde çok yaygındır. Mesela benim bugüne kadar gördüğüm ve en çok hoşuma giden su küplerinden bir tanesi Kudüs'tedir. Kudüs'te Mescid-i Aksa avlusundan, Silsile Caddesi'nden, Silsile Kapısı'ndan yukarı doğru çıktığınız zaman o Memlüklere ait medreselerden bir tanesinin kapısının önünde nasıl güzel bir küp yapılmış. İçerisinde böyle kapağı mapağı falan hala duruyor orada. Gruplarla geçerken konuşuruz. İşte bunun bir benzeri buraya konmuş. Peki içine her gün sabahleyin her gün içerisine yeni su konulacak. Yani su tazelenecek. Tabi suyun içerisine herhangi bir toz, kir, çöp bir şey düşmesin diye ne olacak? O küpün ağzı da bir kapakla kapatılacak. Sistem bu. Hiçbir yerde değişmez. Bunun da pirinç bir kapağı var. Ve kapak kenarına bakır bir menteşeyle tutturuluyor. Ucunda da böyle bir tutma yeri var. Buradan tutup kaldırıyorsunuz. İçine su ekliyorsunuz. Daha sonra kapatıyorsunuz ve insanlar onun kurnasından suyunu alıyor ya da kapağını açıyor. İçine maşrapayı daldırıyor. Oradan bardağına ya da tasına döküp oradan içiyor. Yani sistem bu şekilde cereyan ediyor. Kapak durmadan açılıp kapanıyor. Yani kapağa bir kilit falan konulmuyor. Çünkü kapak açılarak içinden su alınıyor. Bu su küplerinin sistemi bu şekilde. Tarihten bu yana bu şekilde gelmiş. Uzun bir zamandır da içine su konulmuyor. O şekilde muhafaza ediliyor. Ta ki yeniden 1,5 sene evvel ibadete açılana kadar. Tabi ibadete açılınca ne oluyor? Çok büyük kalabalıklar geliyor gidiyor. İçine konulan ayakkabılar, bu konulara tek tek değineceğim, yeterli olmayınca, hele cuma günleri cuma namazında 6.000 civarında insan Ayasofya Camii içine dolunca 6.000 çarpı 2 12.000 tek ayakkabı. Nereye sokacaksın? Nereyi bulursan oraya. Kendini bilmez, tarih bilmez, Ayasofya Camii'ne saygısı olmayan münasebetsiz bir takım insanlar, sen o güzelim pirinç kapağı kaldır, leş gibi sokakta gezdiği, tuvalete girdiği ayakkabısını onun içine sok. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın, cahillik bu işte. Cahilin Müslümanı gayrimüslim olmaz. Cahil cahildir. Önemli olan ne? Önemli olan, bunlar girecekler kapıdan, yani bilim sınavı yapıp da ona göre içeri sokacak değiliz. O zaman ne yapacağız? Gerekli önlemi alacağız. Yani içeriye giren düzgün, bilimli, görgülü insanla hiç bilmeyen, haldır huldur gezen adam da buraya girebiliyorsa, o zaman bunun önlemini alacağız ki sıkıntılı, kendisine, yapıya, dini bir mabede saygısı olmayan insanlar yapıya zarar veremesin. İşte bizim derdimiz bu. Gelelim şu kapaktaki tahribat meselesine. Kapakta bir tahribat var mı yok mu? Şimdi ben kalktım,
Dedim ya 25 yıldır Ayasofya'da geziyorum. Benim zaten 25 yıllık bir Ayasofya arşivim var. Çevremde Ayasofya'ya çok ihtimam gösteren, her noktasını fotoğraflamış kıymetli arkadaşlarım var. Arkeologlar, turist rehberleri. Çevreye de sordum, soruşturdum. Kendi arşivimden baktım, onlardan baktım. Özellikle 2019'a ait çok güzel bir fotoğraf var elimizde. Furkan Alın çekmiş olduğu. Böyle yukarıdan yapının böyle bütün noktaları, kapısı, bacası gözüküyor. Ve onunla bunu kıyasladığım zaman gördüm ki o pirinç kapağın kenarında bugün bizim tahribat olarak gördüğümüz bir kısım insanlar kapıda olduğu gibi yine dalgasını geçti. Kapıyı yediler, tuttular şimdi su küpünün de pirinç kapağını yediler falan yazdılar. Bunlar ayıp şeyler. Kimsenin bir şey yediği içtiği yok. Oradaki o kapıdaki yenik gözüken kısım şu. O kapak açılıp kapansın diye onun kenarına pirinç kapağı bakırdan bir menteşe yapılmış. Menteşe pirinç kapağı tutturulmuş ve o şekilde asırlar boyunca açılmış. Asırlar sonra orası iyice yıpranmış. O pirince dokunan, delen kısımlar yıpranmış ve oradan kırılmış. Bakın 2019 fotoğrafı var elimizde. 2019 fotoğrafında o pirinç kapağı açıp kapatan kısım yok. Hatta pirincin etrafındaki çerçeve var daire şeklinde. Dairenin o açan kapanan kısma ekli olan bölümü de yok. Yani tahribat yeni bir tahribat değil. Eski bir tahribat. Orada var. Ha, yeni bir tahribat gibi gözüken kısım ne? O kırık kısım küpün duvara bakan tarafında duruyordu. Orada durduğu için mevzu anlaşılmıyordu. Kapak sağlam gibi gözüküyordu. Sonra ne olmuş? Ayakkabısını sokuşturacak yer arayan bazı cahil insanlar tutmuşlar. O kapağı açmışlar. Ayakkabılarını tepmişler. Kapağı da kapatırken o zaten kırık olan kısmı caminin iç tarafına doğru çevirmişler. Tabi o zaman da aleni bir şekilde oradaki tahribat ortaya çıkmış gözüküyor. Öyle olunca da 24 Nisan'da arkeolog bir arkadaşımız onun fotoğrafını çekiyor. Ayasofya'da böyle bir tahribat var. Dikkat edin diyor. Birkaç gün evvel İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Ve açıklamada ben de metni okudum. Bakın metinde doğru olan ifade var, yanlış olan ifade var. Ben bunları söylemek zorundayım. Doğru olan ifade oradaki o kırıklık meselesi. Yani oradaki o bakır menteşe oraya takılı. O kısım zaten çıkmıştı. Doğru olan kısım bu. Yani tahribat yeni bir tahribat değil. Yanlış olan kısım şu. Fotoğraf eski fotoğraf kullanılmış dedi. Halbuki arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay 24 Nisan akşamı bu fotoğrafı çektiğini söyledi. Zaten fotoğrafı çekmiş. Ben kendisini tanımıyorum. Tweet atmış. Altına bunu koymuş. Tweet'in altına 3-4 tane kişiyi etiketlemiş. En başta ben varım zaten. Yani aslında bu fotoğrafı o paylaşır paylaşmaz. İlk bu fotoğraftan haberdar olan kişiyim ben Türkiye'de. Çünkü direkt adım eklenmiş. Mesajın altındaki ilk isim. Ben zaten bunu görür görmez hemen kendi koleksiyonumdan baktım ettim. Tahribat yeni bir tahribat değil. Ama tabii mevzuyu bilmeyen insanlar yeniymiş gibi görüyorlar. Tabii şimdi burada şöyle bir durum var. Ayasofya müze kalsın diyenler var. Ayasofya camidir, cami kalacak diyenler var. Herkes kendine göre done topluyor. Ve gördüğü bulduğu şeyi alıp kendi hedefleri noktasında kullanmaya kalkıyor. Bakın bu olmaz. Bu doğru bir şey değil. Ona bakarsanız ben geçen videoda ne anlattım? Ayasofya bir dönem affedersiniz genel ev olarak kullanıldı. Ne yapacağız şimdi? Kilise olarak kullanıldı, kiliseye döndürelim. Müze olarak kullanıldı, müzeye döndürelim. Genel ev olarak kullanıldı, genel eve döndürelim. O iş buraya kadar gidiyor, tövbeler tövbesi. Böyle mi yapacağız yani? Nihayetinde bizim atalarımız burayı Fetih Camisi olarak görmüşler. Kabul etmişler, hayallemişler, fethetmişler. Şehit vermişler ve İstanbul'un Ulu Camisi yapmışlar. Bitti. Nasıl İznik Ulu Camisi Orhan Gazi'nin yadigarıdır. Fatih Sultan Mehmet'in de İstanbul Ulu Cami yani Ayasofya Camii yadigarıdır. Yani burada namaz kılmak son derece önemli. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Ayasofya'da cuma namazı kılınması siyasi bir anlam taşır ve çok önemlidir. Peki ne yapacağız? Yıpranıyor, yapı sıkıntılı. O zaman bir takım önlemler alacağız. Ayasofya'nın kurtarılmasıyla alakalı. Bakın biraz önce söyledim. Cuma namazlarında şu an 6.000 civarında insan giriyor. Böyle tarihi bir yapı ve eski yaşlı bir yapı bu 6.000 gibi bir sayıyı kaldırmaz. Belli bir sayıda insan almak zorundayız. Peki neye göre yapalım? Ölçümüz ne olsun? Valla yeniden keşfetmeye gerek yok bir yerleri. Bunu yapanlar var. İspanya'ya hiç gittiniz mi?
Kurtuba Ulu Camii hiç gördünüz mü? İspanyolların insanları ne şekilde, hangi şartlarda Kurtuba Ulu Camii'ye soktuğundan haberdar mısınız? Ben çok gittim İspanya'ya. Çok da grup götürdüm. Ben hakikaten bayağı haberdarım. Hatta bugün hususi tekrar İspanya'daki turizm sektöründen arkadaşlarımızı aradım. Bir daha sordum. Son durum nedir? Yani şu an İspanyollar Kurtuba Ulu Camii'ne insanları nasıl sokuyorlar? İspanyolların nezdinde Kurtuba Ulu Camii mosquito'dur. Mosquito, mescit yani. Arapçadaki mescit kelimesini almışlar, İspanyolcaya çevirmişler. Bence kıyas çok düzgün bir kıyas. Cuk diye oturuyor. Neden? Şimdi Kurtuba Ulu Cami bizim başımızın tacı. Endülüs Emevi Devleti'nin başkentinin Ulu Camisi. Bakın, başkentin Ulu Camisi. Aynen. Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis, İstanbul ve İstanbul'un Patrikhane Kilisesi neydi? Ayasofya'ydı. Ve burası Kurtuba şehri düştü. Hristiyan dünya burayı ele geçirdi. Ele geçirdikten sonra ne yaptılar? Kiliseye çevirdiler. Evet, yüzyıllardır kilise olarak kullanılıyor. Hatta Şalken, Kanuni'nin hasmı olan Şalken, Sevilla'yı Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun başkenti ilan eden Şalken ne yaptı? Kurtuba Ulu Cami'nin tam ortasına, yapıyı yıkmadı, yıkamadı. Yani kıyamadılar. O kadar muhteşem. Nasıl güzel sanat eseri, her yeri şıkır şıkır. Tam ortasına ayrıca bir şapel kondurdu. Şapel. Ve orada hala ibadet devam ediyor. Bugüne kadar onlarca defa İspanya'ya gitmiş bir insanım. Nice gruplarla gittim. İçine giriyorsunuz. Yapı İspanyolların gözünde hala kilise. Nasıl bizim gözümüzde Ayasofya Camii ve burada namaz kılmak çok önemli. Hani bizim içimizden bazıları diyor ya, olur mu canım müze olsun. Bunu diyenler bir gitsinler bakalım İspanya'ya. İspanyolları bir ikna etsinler bakalım. O yapının, yani Kurtuba Ulu Camii'nin kilise yerine, hayır kilise olmayacak, içinde ibadet edilmeyecek, sadece müze olacak. İspanyollar ikna olurlarsa biz de ikna olalım. Ya bir dünyaya bakın ya. Ben daha evvel bunun videolarını çok yaptım. Televizyonda çok söyledim. Gidin İtalya'ya. İtalya'da Pantheon var. Pagan Roma döneminin neydi? Bir putperest tapınma merkeziydi. Hristiyanlar kilise yaptılar. Şu an müze. Müze mi? Gidin içine. Hala sandalyeler duruyor. Hala şamdanlar duruyor. Bayağı bildiğiniz kilise. Yani adam turiste açıyor ama ben burada ibadetimi yaparım kardeşim diyor. İtalyan yapıyor Pantheon'da. İspanyol yapıyor ibadetini Kurtuba Ulu Camii'de. Ben de başımın tacı Ayasofya Camii'nde cuma namazımı kılacağım. Kılmak zorundayım. Ama bize düşen sorumluluk ne? Osmanlı bu esere çok güzel baktı. Eğer Osmanlı olmasaydı, bakın %99 demiyorum, %100 yıkılmıştı. Mimar Sinan olmasaydı, 2. Selim olmasaydı %100 yıkılmıştı. 1. Mahmut olmasaydı, Sultan Abdülmecit olmasaydı Ayasofya Camii günümüze kesinlikle ulaşmazdı. Hastalıklı, çok kötü bir yapıydı. Justinianus inşa ettikten 30 sene sonra kubbesi çöktü. Osmanlı olduğu için ayakta. Biz de o insanların torunlarıyız. Ama iyi bakmak zorundayız. Cuma namazına 6.000 kişi giriyor. 6.000. Çok büyük bir kalabalık. Ve bir kere ayakkabı problemi bambaşka bir problem. Benim tavsiyem, yapının içerisine 6.000 kişiyi sokmak doğru değil. Ya bahçesinde kılsın, ertesi cuma gelsin, bir başka zaman gelsin. 6.000 kişiyi içeriye sokmak zorunda değiliz. Bu yapı özel bir yapı kardeşim. O zaman belli bir sayı belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki 1000 kişi. Ayasofya'nın içinde aynı anda 1001 kişi duramaz. Sadece 1000 kişi durabilir. Bunun kontrolünü yapmak lazım. Bakın günümüzün teknolojisinde bunları yapmak çok kolay. Şimdi en son düzenleme ile müze dönemindeki kapıdan X-raylardan geçiyoruz. Geçerken oraya kontrol panelleri konulacak. İnsanlar girerken insanlara bilet verilecek. Bakın İspanya'dan bahsediyorum. Kurtuba Ulu Camii'ne hiç kimse biletsiz giremez. Hiç kimse. Ama herkes farklı şartlarda girer. Daha bakın bugün görüştüm İspanya turizm sektöründeki arkadaşlarla. Dedim en son durum nedir? Dediler Talha abi değişen bir şey yok. Bir kere sabah 9'a kadar herkes ücretsiz giriyor. Sabah 9'a kadar. Diyeceksiniz nasıl ya, gece de mi açık? Yahu burası ibadethane. Adam Hristiyan. Sabahın 6'sında 7'sinde gidiyor ibadetini yapıyor orada. Sadece ben mi gidiyorum, sen mi gidiyorsun sabah namazına camiye? O da gidiyor. Sabah 9'a kadar herkese ücretsiz. İbadetini yapan erkenden geldiği için. Normal turist 9'dan önce gelir mi? Gelmez. 9'dan sonra herkese ücretli. Kime ücretsiz? Kurtuba'da yaşayan İspanyollara ücretsiz. İspanya içinde yaşayanlara indirimli, sen ben gibi turistlere ciddi parasını alıyorlar. Bakın, kokartlı bir gezi rehberiyim.
Yılların tarihçisi ve sanat tarihçisiyim. 25 yıldır Ayasofya'yı taşıyla toprağıyla takip ediyorum. Teklifimi sunuyorum. Ayasofya herkes birlikte girsin. Herkes. Ama diyeceksin ya nasıl olur ya, biz buraya cami yaptık. İnsan camiye de biletle girer. Ama ücretsiz girer. Biz Topkapı Sarayı'na giriyoruz gruplarla. Bakın geliyoruz bilet gişesinin önüne. Ben gruba diyorum aranızda 18 yaştan aşağı olanlar, 65 yaştan yukarı olanlar kimliklerini bana bir getirsinler. Getiriyorlar. Gidiyoruz bilet gişesine. Onlara ücretsiz bilet alıyoruz. Öğretmen var mı aranızda? Yaşı 18'den yukarıda öğrenci olan var mı? Getirin kartlarınızı. Ücretsiz bilet alıyoruz. Bunun dışında işte engellisi oluyor, özel durum olan oluyor. Ücretsiz bilet alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çok cüzi bir parayla uygun fiyata bilet alıyoruz. Topkapı Sarayı için söylüyorum. Aramızda Avrupa vatandaşı olan Türkler var. Daha yüksek fiyata bilet alıyorlar. Aramızda bazen benim grubumda yabancı oluyor. Amerikalı, Avrupalısı. Onlar ise en yüksek fiyattan bilet alıyor. Ayasofya Camii'ne giriş kesinlikle paralı olmalı. Yabancılar çatır çatır paralarını ödesinler. Ya bakın ben her hafta en az 2 defa 3 defa giriyorum. İçeride gördüğünüz kalabalığın cuma günü hariç, cuma günü cuma namazı için kıyamet kadar Müslüman var, o ayrı. Cuma günü hariç, hele cumartesi pazar günleri Ayasofya içinde gördüğünüz kalabalıkların %50'si yabancı. %50'si, açık konuşuyorum. Gözümle görüyorum. Biz gezdiriyoruz. Ya bedava adamlar güle oynaya göbek atarak giriyorlar oh diye. Ya bir gidin bakalım Fransa'ya, Paris'e, Versailles Sarayı'na girebiliyor musunuz? 3 kuruşa 5 kuruşa. Napolyon'un kupkuru mezarına bile girmek için şu an en az 300-400 lira para veriyorsunuz Paris'te. Napolyon'un Envalis Sarayı'ndaki bunun için verdik bu parayı diyeceğiniz bir mezar. İçinde Napolyon'un yatıp yatmadığı bile belli değil. Her yerden çatır çatır para alıyorlar. Hiçbir yabancı turist bedava Ayasofya'ya sokulamaz. Ve sokulmamalı. Gelmesin kardeşim, girmesin. Eşek gibi girecek. O zaman parayla sokacağız. Kapıda bir güzel herkes gidecek. Ben grubumla gittim mi? Herkes zaten grubuyla gidiyor. Ya da şahsi gittiniz. Size kapıdan bilet verecekler. Namaz kılmaya gittin. Bu ülkenin insanısın. Ücretsiz bilet alacaksın. Verecekler sana. Ondan sonra bunu dıtlatacaksın. Gireceksin içeri. Çıkışta da aynı kağıdı okutarak çıkacaksın. İçeriye kaç kişi alıyoruz? 1000 kişi alıyoruz. Biri çıktı mı? Dıt bastı. 999'a düştü. Hemen 1000. kişi girecek içeri. 1001. kişi bastığı zaman aldığı bileti giremeyecek. Bekleyin denilecek. Bir kişi çıksın, ondan sonra girebilirsin. Sayı hep aynı kalacak. Bakın bunu yapalım. Hiç zor değil. Ve bu şekilde rahat rahat yapıda hiçbir sıkıntı olmaz. Hem para önemli. Az çok böyle rakamın ucu gözüktüğü zaman, böyle biletle şunda buna girildiği zaman bakın görün nasıl yapı daha güzel korunuyor. Herkes bir ciddiyetle içeriye giriyor çıkıyor. Ya şu an Orta Doğu'dan gelen, kıyamet gibi, kötülemiyorum, özellikle Arap turistler. Bakın ben Ayasofya'daki yetkililerle de çok görüşüyorum. Oradaki din adamlarımızla, güvenlik görevlileriyle. Adamlar kendi memleketlerinden alışmış, giriyor Ayasofya'ya. Kenarda, kuytu, köşede, hatta belli yerlerde ortada saatlerce yatıyorlar. Yatamazsın kardeşim, yatamazsın. Burası özel bir yer. Yazık, görevliler gidiyorlar başlarına 2 saat, kalkın lütfen. Ne demek kardeşim, burası cami, ben burada yatarım. Yatamazsın. Yani normalde camilerin kendine göre bir adabı var. Ayasofya'nın bambaşka bir adabı var. 3. problem, ayakkabılık meselesi. Şimdi kapakları şeffaf ayakkabılıklar yapıldı. Gayet şık, güzel ama olmaz. 2, ayakkabılıklar caminin içine sokuldu. Olmaz. Millet ayakkabısıyla haldır huldur giriyor. Ayakkabılık dolu. Orada sokuşturacak yer arıyor. Ayakkabılıklar son cemaat yerinde olmalı. Şu an Ayasofya'nın tabi eski Patrikhane Kilisesi olduğu için 2 tane son cemaat yeri var. 2 tane. Narteks yani. Ve buralara ayakkabıyla giriliyor. O son cemaat yerleri halıyla kaplanmalı. Ve onlara boydan boya ayakkabılık yapılmalı. Ayakkabılıklar kapaklı olmalı, şeffaf olmamalı. Yani dışarıdan bakan bir insan içerideki ayakkabıyı görmemeli. Şeffaf kapaklı olması hırsızlığı acayip bir şekilde arttırıyor. Ve şu an açık konuşayım, Ayasofya Camii içinde öyle bir ayakkabı hırsızlığı var, aklınız durur. Bakın buna hem ben şahitim hem de içerideki yetkililerden şahitim. Ya Ayasofya'da vazife yapan yetkililerin kaç tanesinin ayakkabısı çalındı biliyor musunuz? Kaç tanesini? Şu 1,5 yıl içinde. Adamcağızlar ayakkabılarını saklayacak yer arıyorlar. Vallahi hırsızlık yapan için o şeffaf ayakkabılık, düğün bayram. Adam geziyor, bakıyor. Bir dakika, o olmaz olmaz. Bu güzel duruyor, bunu alayım. Kapak şeffaf olmazsa adamın 2'de 1 kapakları açıp açıp bakması lazım. O da dikkat çekiyor.
Bu arada dikkat çekiyor deyince bir noktaya daha değineyim. Orada diyelim Ayasofya'da ayakkabınız çalındı değil mi? Kameralar var. 154 tane kamera olduğu söyleniyor Ayasofya içerisinde. Bu 154 kamera görmüyor mu? İlla görür. Ayakkabınız çalındı. Kameradan hırsız hemen şak diye bulunur. O iş o kadar kolay değil. Diyorsunuz ki ayakkabım çalındı, kamera görüntüsü. Size diyorlar ki Sultanahmet'te Emniyet Müdürlüğü var. Emniyete gideceksin, şikayetçi olacaksın, dilekçe yazacaksın. Bunun üzerine emniyet Ayasofya'ya yazacak. Kamera görüntüleri istenecek, sonra incelenecek. Oho, kim uğraşacak onunla? Ayağında çorap, takunyayla mı gideceksin? Ne bileyim, terlikle mi gideceksin emniyete, şunla bununla? Millet canının derdinde. Yani bu işler zor işler. Adamın ayakkabısı çalındığında yok oraya git, dilekçe yazılsın, bize gelsin, biz bakalım, onlara gönderelim. Ya bu eziyet ya. Böyle bir şey olmaz. İkincisi, şimdi bakın Ayasofya içinde Diyanet'in cami görevlileri var. Bir de turizm polisleri var. Fakat Sultanahmet'te vazife yapan güven timi diye bir birim var. Güven timinden yetkililer Ayasofya içinde vazife yapmıyorlar. Bence güven timinden de yetkililer Ayasofya içinde vazife yapmalılar. Çünkü güven timi bu konuda o kadar ehil ve altyapılı ki kim hırsız kim değil bunlar şak diye tanıyorlar. Takip ediyor. Adam belli zaten. Böyle giriyor belli. Tipinden. Onlar tanıyorlar. Biliyorlar kimin hırsızlık yapacağını. Ve adam belli. Ayasofya'ya gelmiş hırsızlık yapacak yani. Ya ayakkabı çalacak ya birinin çantasından bir şey araklayacak. Polis onu daha girişte tanıyor. Takip alıyor. Kendisi de sivil zaten güven timi. Adam o işi yaparken tak diye yakalıyor. Şu an Ayasofya içinde benim bildiğim, yetkililerden öğrendiğim güven timinden polisler vazifelendirilmediler. Turizm polisi var. Turizm polisi dediğiniz adamlar da gencecik bizim polislerimiz. Tamam gayet düzgün. Ayasofya'da vazife yapmaktan mutlu ama tecrübeleri yok. Hakkari'de vazife yapmış. Oradan getirilmiş İstanbul'a. Daha İstanbul'u bilmeden Ayasofya'da vazifelendirilmiş. Bir de Ayasofya'da turizm polisleri durmadan yer değiştiriyor. Yani bir tanesi 3 ay duruyor hop gidiyor başka yere. Onun yerine 0 kilometre biri geliyor. Hadi onun adaptasyonu şusu busu. Ben yaşadım ya. Geçtiğimiz aylarda grupla gidiyoruz. Bir tane polis genellemiyorum kıymetli polis kardeşlerimize böyle çok kaba bir ifadeyle orada bir rehber arkadaşa seslendi. Ben orada bir görevliyi çektim yardım çok kaba hitap etti falan. Ya dedi yeni vazifelendi. Bilmiyor dedi daha yani. Öğreniyorlar işte. Durmadan yer değiştirdikleri için dedi. Yani bunlar da olabiliyor. Ayasofya tecrübesizliği kaldırmaz. En ehil, en kaliteli, altyapılı insanları Ayasofya'da vazifelendirmek zorundayız yani. Hani bu şeye benzemiyor. Ya Hacı Umre'ye Diyanet görevli gönderiyor. Ya bu yeni imam çok hevesli. Hadi gönderelim. Olur mu ya? Ben orada grubum. Ben orada yıllarca gitmiş en altyapılı rehber hocayı isterim başımda. 0 kilometresini ben de istemem. Bu iş böyledir. Ayasofya tecrübesizliği kaldırmaz. Güven timinden kesinlikle Ayasofya içinde vazifeli olmalılar. Ayakkabı meselesi. Narteksler halıyla kaplanmalı. Nartekslerin üzerine boydan boya kapalı ve kilitli ayakkabılık konulmalı. Çünkü çok büyük kalabalıklar geliyor. Adam ayakkabısını niye sokuşturuyor? Gözümün önünde dursun diye, çalınmasın diye. Ne yapacak? Ayakkabılığa gelecek, ayakkabılığı açacak, ayakkabısını koyacak, kapak şeffafı olmayacak. Kapısını kilitleyecek, ibadetini yaptıktan sonra anahtarıyla açacak gidecek. Ya da daha muhteşem yöntemler var. Mesela ben bu sene kışın birkaç kaplıca merkezine gittim. Onlarda aynı sistemi gördüm. Kart sistemi. Kapıdan girerken hani size bilet veriyorlar ya. O biletin dijital okutma yeri olabilir. Ya da bir kart verilebilir. Ayakkabının yanına gidiyorsunuz. Ayakkabınızı koyuyorsunuz. Kartı okutuyorsunuz. Şak kilitliyorsunuz direkt. Kilitlendi. Namazınızı bitirdiniz. Ya da gezdiniz, dolaştınız. Çıkıyorsunuz. Geliyorsunuz. Kartı okutuyorsunuz. Ayakkabınızı alıyorsunuz. Bitti gitti. Çıkışta kart teslim ediyorsunuz. Çünkü kapıdan çıkarken, girerken herkese o kart verilecek. Çıkarken de herkesten alınacak. Kartımı bulamadım, kaybettim diyenden depozito alacak. Bu kadar bitti. Bak jilet gibi. Hepimiz insanız. Hepimiz terbiye edilmeye muhtacız. Ayasofya'ya giren de bu şekilde bilerek ve dikkat ederek girecek. Bu problemi de bu şekilde çözebiliriz. Şimdi geliyorum başka bir konuya. Şimdi Ayasofya Camii'ne çok büyük kalabalıklar giriyor. Dediğim gibi hafta sonları kalabalıkların yarısı turist, yabancı turist. Zaten bir sürü insanımız var. Havalar ısındı, pandemi yasakları kalktı. Deli gibi insan gidiyor Ayasofya'ya. Hem de yurt dışından gelenler var, Türkiye içinden uzaktan gelenler var. Kapılarda, o meydanda bir kuyruk oluyor, aklınız durur. Yani kontrollü belli bir sayıda sokmalıyız. Bahçede şöyle bir problem var. Şimdi girdiğiniz zaman X-Ray'dan, cihazdan bahçede böyle geniş boş alanlar var. Orada Ayasofya müze olduğu için yakın zamana kadar taş eserler müzesi gibi düşünülmüş. Bahçeye Ayasofya ile alakası bir sürü şey konmuş. Mesela bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde
Doğu Roma döneminde kilise varmış. Hala üniversitenin temelinde kalıntıları durur. Bodrum katında. Oradan bir ambon çıkarılmış. Ambon Ayasofya'nın bahçesinde duruyor. Bunun gibi böyle alakasız şeyler var. Onlara millet zarar verir diye şeritlerle kapatmışlar, sokmuyorlar. Ben grupla girmişim. Yanımda 30 kişi var. Oradan bir girmiş 40 kişi var. 50 kişi var. Bahçede bir şeyler anlatmak istiyoruz. İçeriye girip hem içeriği daraltmak istemiyoruz. Bahçede rahat rahat. Yok ki öyle bir şey. Bahçede konuşulacak bir ortam yok. Var. Ortam var ama şeritlerle kapalı. Acilen açılması lazım. Bunu da araştırmasını yaptım. İstanbul Valiliği Ayasofya ile alakasız taş eserleri şu an kullanılmayan Atatürk Havalimanı'na götürme kararı almışlar. Orası müze deposu olacakmış galiba. Fakat bir türlü götürülmemiş. Götürülmediği için alan sıkıntılı. Bakın, götürülecekse bir an evvel götürülsün. Ama Ayasofya ile alakalı olanları götürmeyin. Mesela orada Evdoksiya'nın sütunu var. O kesinlikle orada kalmalı. İkinci Ayasofya'nın ikinci Theodosius'un Ayasofya'sının kalıntıları var. Onları götürmeyin sakın. Onlar kalsın. Çünkü biz meydanda gezerken bahçede onları görmek istiyoruz. Hatta Ayasofya Camii'nin bahçesine gelmesi gereken taş eserler var. Bu da yeni bir madde. Lütfen bunu da unutmayın. Nedir onlar? 1930 yılında ibadete kapatıldığında 30-35 döneminde Bizantinistlerin söktürüp Ayasofya'dan gönderdiği Ayasofya Camii bahçesindeki Osmanlı mezar taşları. Nasıl Romalıların Ayasofya taşlarını orada tutuyoruz, sergiliyoruz. Ayasofya Camii bahçesinde kaç tane Şeyhülislam'ın mezarı vardı biliyor musunuz? O mezar taşları yeniden Ayasofya bahçesine getirilmeli. Uygun bir şekilde sergilenmeli. Biz de gruplarla gidip bakın, bu mezar taşlarının sahipleri buralarda yatıyorlar. Maalesef yattıkları yerleri bilmiyoruz. Taşları burada. Hadi ruhlarına bir Fatiha okuyalım diyebilmeliyiz. Şu an benim bildiğim Türk İslam Eserleri Müzesi'nin deposunda 15 tane tarihi mezar taşı var. Ayasofya Camii bahçesinden sökülüp oraya götürülmüş. Arkeoloji Müzesi'nin depolarında Ayasofya Camii'nin bahçesinden götürülmüş mezar taşları var. Kaç tanesi? Şeyhülislam mezar taşı. Onlar yeniden gelmeli, bahçede sergilenmeli. Ve her zaman söylediğim gibi medrese ile alakalı da söylemiştim. Ayasofya Camii'nin bahçesine tam 400 sene başlangıç meridyeni Ayasofya ve İstanbul'un üzerinden geçtiği için bir başlangıç meridyeni cetveli yapılmalı, tabelası konulmalı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konuda bize bir söz vermişti. Bayramdan sonra hafta sonları olmak üzere halkın ziyaretine Ayasofya Medresesi'ni açacağız. Hafta içi de dış avlusunu açacağız demişti. Bayram bitti. Heyecanla Ayasofya Medresesi'nin açılışını bekliyoruz. Bir de arkada imaret var. Vakıflar Genel Müdürlüğü o imaretin de şu an restorasyonunu yapıyor. İmaret de restorasyon bittiğinde açılacak demişti. Hatta Vakıflar Genel Müdürümüz 1. Mahmud'un vakfiyesinde olduğu üzere orada yine çorba dağıtmakta istiyoruz demişti. Bizim tabii en büyük arzumuz arka tarafında halkımızın ziyaretine açılması. Ayasofya'nın en eski binası olan Konstantin'in yaptırdığı Ayasofya Hazine Binası'nın da yine halkın ziyaretine açılması. Ayasofya ile alakalı gözüme takılanları, bir takım sıkıntıları ve bunların çözüm yollarını size aktarmaya çalıştım. Eminim ki yetkililerimiz de bu videoları izliyorlardır. İzlediklerini biliyoruz, kulaklarımıza geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ben yıllardır oranın tozunu ciğerlerine çeken insanlardan biriyim. Ayasofya'ya çok kıymet veriyorum. Çok önemsiyorum. Sizin de önemsediğinizi biliyorum. Ve bu çözüm yollarını yetkililerimizin acilen değerlendirmesini ısrarla tavsiye ediyorum. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.